Hoş geldin ikizler ve yükselen ikizler. Umarım iyisindir ve her şey yolundadır. Bu kez fincanımı senin niyetine kapattım. Ocak 2026 kahve falı bakımını gerçekleştireceğiz. Fincanı yorumlamadan hemen önce astrolojik kehanet destesinden niyetine kartlar açacağım ve akabinde fincanı yorumlayacağım. Hazırsan hemen şöyle senin için Ocak 2026 niyetiyle destemden kartları seçmek istiyorum. Bakalım bu ay için astrolojik kehanet destem sana hangi mesajları veriyor olacak sevgili ikizler. Evet, önce düşen kartımızı açacağız tabii ki. Bu kartı hemen açalım. Merkür kartı geldi. Onu sizlere yorumlayacağım. Ama şöyle bir desteden de kartlar seçmek istiyorum. Şimdi ilk olarak hemen bakalım hangi kart geliyor. Birinci evden geliyor sevgili ikizler kartın. Ruhumun vücut bulmasını ve bireyselliğime sahip çıkmayı kabul ediyorum der. Bu kartın sana mesajı. Artık başkalarının seni nasıl gördüğüyle değil, senin kendini nasıl hissettiğin bir dönem başlıyor diyor. Bu dönem başkalarının ne düşündüğü değil de seninle alakalı, senin nasıl gördüğün seni daha çok etkileyecek olarak görünüyor. Uzun zamandır bastırdığın bir tarafın var. Kendin olmaktan korktuğun, böyle olursam kabul edemem dediğin bir hal olabilir. Ama bu kartın mesajı çok net. Ruhun vücut bulmak istiyor der. Artık başkasının kalıbına girmeye değil, kendi alanına almayı tercih edeceğin bir ay ve sonrası dönemine giriyorsun der sevgili ikizler. İkinci kartın 10. evden geliyor. Sosyal rollerimi dengeliyorum der bu kart sana. Burada da herkese aslında yetişmeye çalışmaktan yorulduğunu gözlemliyorum. İş, aile, sorumluluklar, üzerine yapışmış roller seni biraz sıkıştırmış. Ama bu kart aynı zamanda şunu da söylüyor. Dengeyi kurduğunda yükseliş başlıyor der sevgili ikizler. Başkalarının beklentisiyle değil, kendi gerçeğinle ilerlediğinde saygıda, görünürlükte senin olacak der. Bir diğer kartınız 12. evden geliyor. Kötü karmayı kırıyorum diyor. Güzel bir haber aslında. Ee, Çok derin bir kart aslında bu. Ee, Bunu gerçekten hissederek dinlemeye çalış. Bu kartın mesajı artık sana ait olmayan yükleri bırakmanın zamanı geldiğinden bahsediyor. Geçmişte kalan kırgınlıklar, suçluluk duyguları, başkasının hatasını sırtında taşıma hali olabilir. Bunların hepsi kapanıyor ama sen müsaade edersen en azından müsaade etmek için bir düşünce, duygu, hissiyat bu ay her neyse sende açığa çıkacak. Belki de çoktan çıktı bile. Ama bunların hepsi kapanıyor ve kötü karmayı kırıyorsun. Bu kolay bir süreç değil, evet, kabul ediyoruz ama ruhunun hafifleyeceği bir ayın içerisinde olacaksın. Hemen son kartına bakalım. Çok güzel, senin burcunun enerjisiyle geliyor. İkizlerden geliyor. İletişimimi derinleştiriyor ve uyum sağlıyorum der bu kart sana. Konuş, ifade et, içinde tutma ki zaten sen tutamazsın da biliyorum. Yakın zamanda bir konuşma var, bir mesaj, bir yüzleşme, belki de bir itiraf, bilemiyorum. Ve bu konuşma senin için bir kilidi açacak sevgili ikizler. Bu ay konuşmalar çok önemli. İletişimlerin çok önemli. Ne söylediğine, ne düşündüğüne çok dikkat et diyor. Çünkü desteği karıştırırken düşen kartta Merkür kartıyla geliyor. Sözlerim benim en büyük habercim diyor. O yüzden söylediğin her şey, ağzından çıkan her kelime sende bir uyanışı tetikleyebilir. Ya da söylediğin her şey gerçeğe dönüşebilir. Yani hayatına bir şeyleri çekebilirsin. O yüzden bu dönem evet düşündüğün de çok önemli ama ağzından çıkan kelimeler daha önemli olacak sevgili ikizler. Bir şeyi tamamen değiştirebilirsin. İki cümleyle, bir konuşmayla, bir kelimeyle. O yüzden bu ay sözcükler, kelimeler çok önemli senin için. Hadi bakalım fincanına da şöyle
İkizler ve yükselen ikizler, sen bu fincan senin için açılıyor. Niyetin niyetim olsun sevgili ikizler. Neyse halin çıksın falında diyorum. Fincan biraz tabağıma yapışmış. Bir dileğin, bir niyetin muhtemel ki gerçek oluyor. Özellikle ben fincanı açarken hangi kelime ağzından çıktı ya da zihninde çıkan o ses neydi? Onu bir dikkat et. O zaman dileğin ya da niyetin ise özellikle gerçekleşme potansiyeli büyük diyelim sevgili ikizler. Senin de şöyle bir fincanı incelemeni istiyorum. Sen de benimle birlikte incele. Bak bakalım sen neler görüyorsun. Şimdi burada bir teslimiyet durumu da var. Bir şeyi kabullenmişsin. Yine aslında kartlarla beni bağdaştırıyor bazı figürler. Hani böyle dip kısımda sanki burada bir baş ve böyle hani daha çok e, secde eder gibi, yani bir teslimiyet gibi bir durum var burada. Çok fazla dua ediyorsun. Yani kalpten gönülden istediğin bir şey var. Belki olmayacağını bildiğin halde diretiyorsun, direniyorsun. Seni buna sürükleyen ne? Seni e, bu kadar tabii ki hani teslimiyet, hani sadece hani yaradana edildiği zaman güzeldir ama buradaki duyguya bu kadar yüklenmendeki sebep ne? Bu içindeki e, gerçeklik algısını yitirtecek kadar derin olan, seni kuşkuya düşüren ne? Bununla alakalı biraz stresli ve ruh sağlığında böyle dengede kayıp hali gibi bir şey hissediyorum sevgili ikizler. O yüzden bu düşündüğünle alakalı, gerekirse çevrenden, sevdiklerinden destek al, alamıyorsansa da bir terapi alman iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hemen şöyle fincanına baktığım zaman sevgili ikizler, fincanın tam olarak böyle görünüyor. Yani aslında genelde dışarıdan bakıldığında hani böyle çok sıkıntılı gibi görünmüyorsun. Hatta sana bakanlar her şey yolundaymış gibi hissedebiliyor. Ama senin içinde seni aşırı şekilde huzursuz eden, kafanda dönüp dolaşan bir şey var. Bir türlü o soruya cevap bulamıyorsun ya da o konuyla alakalı çıkış bulamıyorsun. Açıkçası bununla alakalı acil bir şekilde kendini dengelemen gerekiyor. Biliyor musun sevgili ikizler, fincanın bu kısmına baktığım zaman hissettiğim bir şey var. Direkt gözüme çarpan bir görüntü var ve sana ondan bahsetmek istiyorum. Ee, Sanki bir şeyler uzun zamandır yerinde sayıyor ama sen bunu kimseye belli etmiyorsun. Hani dışarıdan bakınca az önce de söyledim. Evet, güçlü görünüyorsun. Ee, içinde bir yer var. Böyle sessiz sessiz bekliyor. İşte o yer artık konuşmak istiyor sevgili ikizler. Burada bir kapı var ve bu kapı kapalı ama kilitli değil. Yani bu çok önemli. Bak, kapının kapalı olduğunu sana da göstereceğim. Tam şu kısım görebiliyor musun? Burada bir kapı. Şu üst tarafı görme. Şurada bir kapı. Bak, kulbu da üstünde noktacık gibi. Görmeni istiyorum senin de. Sen bu kapının kapalı olduğunu düşünüyorsun ya da bu kapının farkına bile varamıyorsun. Ama bu kapı açık sevgili ikizler. Yani kilitli değil, kapalı ama kilitli olmayan bir kapı. Nereden anlıyoruz kilitli olmadığını? Çünkü burada hem üstünde iki yol gibi duran hem de böyle ayrı bir kapı, yani kapının arka tarafını gösteren yansıması bir gibi bir görüntü var sevgili ikizler. O yüzden bu kapının kilitli olmadığını, sadece kapalı durduğunu söyleyebilirim sana. Ama bu henüz değil demek. Ama asla değil de demek. O yüzden bazen hayatın bizi durdurduğunu, evet biliyoruz. Çünkü bir şeylere hazır değilizdir. Doğru vakit değildir, doğru zaman değildir. Belki o an için hayırlısı değildir. Sonrası daha önemli olacaktır. Ama senin durumunda şöyle bir şey hissettim. Şey hazır. Fakat sevgili ikizler, sen bir şeylere adım atmaya cesaret edemiyorsun. Yani
Burada hissettiğim şey bu ve çok net. Ve bu kapının önünde de bir figür var. Hemen alt kısmında bak, burada kuyruk kısmı var. Sanki böyle tazı gibi, köpek gibi bir figürden bahsediyorum. Bak, dikkat edersen hemen şöyle kapının tam alt kısmına bak. Bacakları evet tam net olarak görünmese de şu üst kısmın bir tazı ya da köpeğe benzediğini söyleyebilirim sana. Bu daha çok sadık, bekleyen, vazgeçmeyen bir görüntüyü hissettiriyor. Hayatında biri var ya da bir konu var. Gitmiyor, gitmek istemiyor, bekliyor. Belki bir insan, bir karar, belki de uzun süredir ertelediğin bir yüzleşme olabilir. Ama o her neyse orada seni bekliyor. Kapının hemen alt kısmında seni bekliyor sevgili ikizler. Ee, Hemen yan kısma baktığım zaman burada sanki böyle hafif küçülmüş, böyle ters duran bir dağ figürü var sevgili ikizler burcu. Normalde dağ engeldir ama burada tam tersi, ters olarak çıkmış ve küçülmüş olarak çıkmış sevgili ikizler. Yani sana diyor ki bu ay gözünde büyüttüğün şey her neyse aslında küçülmeye başlamış. Yani daha farkına varmadın. Belki de varıyorsun ama muhtemel ki varmadın. Gözünde şu an sana yük olan, büyüyen ne varsa bu ay küçülecek der bunun enerjisi sana. Zor sandığın bir konu artık eskisi kadar seni korkutmayacak. Çünkü sen değişiyorsun. Hatta değiştin bile. Fincanın dibinde bir balık figürü var sevgili İkizler Burcu. Daha çok kuyruk kısmı belirgin olarak çıkmış. Ve bu kısmet, yani bu ay güzel bir kısmet olduğundan bahsediyor. Ama bu balık yukarıda değil aşağıda çıkmış. Ee, Yani her şey hazır da sen böyle elini uzatmazsan hareket etmeyecek gibi hissettiriyor. Bu ay bekleyerek değil, küçük bir adımla değişecek. O yüzden e, kalbinden geçip de bir türlü adım atamadığın bir konu varsa o adımı at der bu fincanın mesajı sana artık. Hemen şöyle baktığımda hafif öne doğru eğilmiş bir insan görüntüsü var. Bir bacağı hatta önde olarak görünüyor. Bu bence sensin ve sanki bir şeyin yükünü sırtında taşıyorsun. Herkese güçlü görünen ama içten içe yorulmuş olan sensin. Ve işte burada çok net bir mesaj var. Artık her şeyi tek başına taşımak zorunda değilsin. Yardım istemek zayıflık değil. Bırakmak kaybetmek değil sevgili ikizler. O yüzden yardım istemekten, bırakman gerekeni bırakmaktan çekinme lütfen. Hemen şöyle baktığım zaman fincanında harfler, semboller, şekiller yine gözüme hitap ediyor. Burada bir 5 rakamın çıkmış. Beşli vadede gelecek olan bir haberim var. Seni bu içsel sıkıntıdan çıkaracak olan bir haber. Bir tane A harfi var. A harfli bir olay, yer ya da kişiyle alakalı. Gündemin kalabalık olabilir. F harfi çıkmış. F harfli bir kişiyle alakalı lakin duyacağım bir dedikodu var. Çünkü altında da bıyık görüyorum. Bıyık genelde dedikodu diye yorumladığım bir figürdür sevgili ikizler. Uzun bir kağıdım var. Bu ertelenen bir borç olabilir ya da bilmediğim bir ödeme olabilir. Evet, yani bir ödemenin aniden de bu ay geleceğinden bahsediyor. Üçlü vadede güzel bir para girişim var ama bu para da geldiği an sanırım bu ödenmesi gereken yere gidecek ama bu sana rahat bir nefes aldıracak. Hani böyle bir oh çektirecek bir durum olarak görünüyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Bu ay çok net konuşmalar var. Mesajlaşmalar, yüzleşmeler ve bu konuşmalar, yüzleşmeler geldiğinde şunu fark edeceksin. Sen bir konuda zaten çok net bir şekilde kararını vermişsin ama kendine itiraf etmemişsin. Bu fincan bir bitişten çok bir eşik anlatıyor. Kapı kapalı değil, kapı seni bekliyor ve içeri girdiğinde aynı kişi olmayacaksın muhtemelen sevgili ikizler. Hadi bir de tabağına bakalım. Tabağın bize hangi mesajları verecek? Şöyle biraz açılmasını bekleyelim.
Evet. Şimdi burada sanki böyle evet çok bütün olarak çıkmış ama böyle hilal ve yıldız gibi duran tabağın tepesinde bir görüntü oluştu. Bu haneye gelecek olan resmi bir evrak, resmi bir haber, mahkemeden gelecek olan bir sonuç olabilir. Yani ya da resmi bir kuruma iş başvurusu yapanlar vesaire varsa bu ay bunlara da güzel dönüşler gelecek. Çünkü gerçekten çok berrak şekilde çıkmış. Hani böyle gökyüzünde parlar gibi tabağın en tepesinde olarak çıkmış. Belki de hani resmi bir yerden birinin gelmesini bekliyorsun. İşte askerde çocuktur, kardeştir, belki bir sevgili, belki bir nişanlı haber bekliyorsun. Evet, onunla alakalı bir haber gelecek sevgili ikizler. Hane içinde biraz böyle sorumlulukların artabilir. Her şeye yetişmeye çalıştığın evet yine durumlar açığa çıkabilir sevgili ikizler. Özellikle boyun ve omuz bölgelerinde ufak çaplı rahatsızlıklar hissedebilirsin. Belki şu anda da var. Ama burada kendi bedenine de biraz iyi davranman, her şeye bir anda kendinin yetişmemesi, yine burada da hani birilerinden yardım istemen gerektiğinden bahsediyor. Özellikle uyku düzenine çok dikkat et. Hani böyle hane içinde aniden öfke patlamaların olabilir ama bunlar hep yorgunluktan ve aşırı düşünme halinden geliyor olarak görünüyor sevgili ikizler. Evet, bir yerden böyle beklenmedik bir para girişi olabilir ama bu ay gelen paralar hep bir yerlere gidiyor. Yani ekstra hani böyle bir mucize, çok üzgün olarak söylüyorum ki göremiyorum ama en azından giderleri karşılayacak paraların geliyor diyebileceğim bir ay. Bir göz var sevgili ikizler, hanenin tam tepesinde olarak çıkmış. Dikkat et, hanende de böyle gözü olan, hanenin içerisine böyle sanki sızmaya çalışan birileri var. Akrabalar arasında ufak çaplı tartışmalar duyabilirsin. Senin burada da hani böyle dışarıda kalmanı istiyorum çünkü birileri seni o tartışmaların merkezine çekebileceği bir ay olabilir. Ocak 2026 senin için. Evet sevgili ikizler, bugünlük bizden bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve daha çok ikizler burcuna ulaşabilmek adına videomuzu harflemeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.